Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Darcoin. Darcoin ile ilgili önemli seviyeleri sizlere aktarıp önemli destek, direnç ve muhtemel hedefleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir de beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Şu anda Darcoin haftalık grafiğindeyiz. Genel görünümü bir anlamak açısından. Geçtiğimiz hafta 20 haftalık hareketli ortalamanın altında kapattı Darcoin. Bu hafta ise 20 haftalık hareketli ortalamaya doğru bir atakta bulundu. Ancak tam o seviyeden bir ret yedi ve oradan bir düzeltmeye girdi. 16.700 seviyelerinden, yani 17.000 seviyelerinden şu anda 4.700 civarına kadar bir düzeltme görünüyor. Haftalık bazda 16.700 üzerindeki haftalık kapanışlar yukarı yönlü ataklar için önemli bir gösterge olacak. Bu yüzden 16.700 seviyesi üzerindeki haftalık kapanışlarda boğa trendine girildi diyebiliriz. Tabii bir haftada teyit amaçlı beklenebilir bunun için. Bu durumda da uzun vadeli bir perspektiften baktığımızda 42.000 seviyesi gündeme gelecektir. Burası da 50 haftalık hareketli ortalamamız oluyor. Genel görünüm bu şekilde. Şu anda ayı trendi devam ediyor görünüyor Darcoin'de. Az önce de söylediğim gibi 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde, yani şu bölgede bir kapanış gelmesi gerekiyor. Boğa trendinden bahsedebilmemiz için. Günlük grafiğe gelelim. Evet, günlükte baktığımızda da 200 haftalık hareketli ortalama yukarıda bir baskı unsuru olmaya devam ediyor uzun bir süredir. Biraz yaklaşmış görünüyor şu anda fiyata 200 günlük hareketli ortalama, ancak hala önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 20.900 seviyesinde 200 günlük hareketli ortalamamız. İlk önce 20 haftalık hareketli ortalama, ardından da 200 günlük hareketli ortalamanın mutlaka yukarı doğru kırılması gerekiyor. Tam anlamıyla bir boğa trendi yakalayabilmemiz için Darcoin'de. Bunun dışında son fiyat hareketlerini ele alalım. 4 saatlik grafiğe gelelim. 4 saatlik grafikte geçtiğimiz hafta 11.100 seviyelerinden 17.000 seviyelerine kadar bir yükseliş kaydedildi. Ancak 17.000 seviyesinde yukarı yönlü hamlelerine devam edemeyip tekrar bir düzeltmeye girmiş oldu. Burada muhtemel geri çekilme seviyelerini sizlere aktarmak istiyorum. Ve şu anda 4 saatlikte MA50'nin altında fiyatlanıyor. Bu da olumsuz bir durum. MA50'nin altında, çünkü MA200'e kadar gerileme ihtimali var. Burası da 13.000 seviyesine tekabül ediyor. Bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Fibonacci geri çekilme seviyelerini kontrol edelim. Evet, şu anda 0.382 seviyesi kaybedilmiş görünüyor. 0.382 seviyesinin altında hemen 0.5 seviyesi var, 14.100 civarında. Burası yakın destek, 14.100. 0.618 seviyemiz ise 13.400 seviyesi. Burası güçlü bir destek olarak düşünülebilir 4 saatlik grafik açısından. Bu nedenle geri çekilmelerde 13.400 seviyesi dikkatle takip edilmeli. Buranın altında düşüşlerin derinleşeceği ve bu yükselen yapının iyice bozulacağını düşünüyorum. Bir de yukarı yönlü hareketlerde olası fiyat hedeflerini yakın zamanlı size aktarmak istiyorum. Trend temelli Fibonacci'ye geçelim. Pardon. Evet, trend temelli Fibonacci'ye geçtiğimiz zaman yukarı seviyelerde
ilk hedefimiz 15.700 olarak görünüyor 4 saatlik grafiğimizde. Ardından 16.500 seviyesi ve 0.5 seviyesi olan 17.250 seviyesi. Burası da hemen hemen 20 haftalık hareketli ortalama seviyesine geliyor. Ancak majör direnç olarak da 4 saatlik grafiğimize göre 17.950 seviyesi. Bu seviyelere kadar yükselme ihtimali var. Tabii ki buradan fiyat yeniden toparlanırsa. Zaten fiyat toparlanamadığı takdirde de az önce belirttiğim Fibonacci 0.618 seviyesi önemli bir destek olarak çalışacaktır. Şu anda Darcoin genel manada ayı piyasasına devam ediyor. Ancak yakın zamanlı buradaki hareketi takip etmemiz gerekiyor 4 saatlik grafik açısından. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.